Herkese merhaba arkadaşlar. Devin Haney, George Kambosos Jr. ikinci rövanş maçı 15 Ekim Cumartesi günü Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Rod Laver Arena'da bu maç gerçekleşecek. Bu maç ilk maça göre daha enerjisi yüksek, daha çekişmeli olacak. İkinci rövanş maçı iki boksör için de çok önemli. Çünkü George Kambosos Jr. kaybettiği kemerleri tekrardan Devin Haney'den almak için bütün cephanesiyle ringe gelecek. Aynı şekilde Devin Haney de kemerlerini kaybetmemek için elinden geleni bu maçta ardına koymayacak. Çünkü bu maç iki boksör için de bir yerde baktığınız zaman kader maçı. George Kambosos Jr. Devin Haney tarafından yenilmezlik serisi bozulmuş bir boksör. George Kambosos Jr. da Devin Haney'nin yenilmezlik serisini bu maçta bozmak için elinden gelen her şeyi yapacak ve kaybettiği o kemerleri tekrar almak için varını yoğunu ortaya koyacaktır bu maçta. Bu maçta kartlar tekrardan yer değiştirebilir. Çünkü George Kambosos Jr. özellikle de Devin Haney ile yaptığı ilk maçı biraz daha ciddiye almamış ve sonrasında da boks ringinde iyi bir ders almıştı Devin Haney tarafından. Boks hiçbir zaman nasıl söyleyeyim, disiplinsizliği affetmez. Eğer ki boks ringine çalışmadan gelen, boksu ciddiye almayan herkes bedelini boks ringlerinde çok ağır öder. Bunu birçok boksörle gördük. Özellikle de knockoutçu boksörlerin çoğu çalışmadığı zaman ringe gelip knockout olduklarını gördük. George Kambosos Jr. da bunu yaşayan boksörlerden bir tanesi. Düşünün ki George Kambosos Jr. Teofimo Lopez gibi bir boksörü gidip Amerika'da yenip bütün kemerlerini elinden aldı. Kimse George Kambosos Jr.'ın Teofimo Lopez'i yeneceğini beklemiyordu. Çünkü Lopez, Vasil Lomachenko gibi bir boksörü geride bırakmış. Çok kaliteli, çok iyi boksörü. Özellikle de Vasil Lomachenko'nun amatörde 395 maçı var ve 393'ünü kazanmış bir boksör, çoğunu kazanmış bir boksör. Bir iki tane yenilgisi benim bildiğim kadarıyla ancak Vasil Lomachenko'nun. Onu da kime kaybetmişti? Rus boksöre Albert Selimov'a kaybetmişti. Yani boksta her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Boks ringlerinde her boksör ciddi olmak zorunda, disiplinli olmak zorunda. Yoksa kaybediyor. Devin Haney, George Kambosos Jr. maçını İlk duyduğunda hemen ne yaptı? Salona koştu ve varını yoğunu ortaya koyarak bu maç için canla başla çalıştı ve gelip George Kambosos Jr.'ın kendi evinde George Kambosos Jr.'ı yenip kemerlerini alıp gitti ve George Kambosos Jr.'a ilk defa yenilgi tattıran isim oldu Devin Haney. Bu maçta ne olur? Bu maçta ne olacağını ben size söyleyeyim. Bu maçta her şey tersine dönebilir. Çünkü Devin Haney bu maçı almak için çok ciddi çalışacak. Bu da bir gerçek. Bunu da hep birlikte izleyip göreceğiz. Boks ringlerinde nasıl çalışan kazanıyor. Devin Haney'e baktığımızda toplamda 28 maçı var. 15 knockout'u var. Yenilgisi yok. George Kambosos Jr.'ın 20 maçı var. 10 knockout'u var. Sadece bir yenilgisi var. O da Devin Haney'den. Tabi Teofimo Lopez'e de yenilgiyi tattıran isim de George Kambosos Jr. oldu. Demek ki her boksör bir gün yenilgiyi tatıyor. Yani onlar da elinde veya sonunda tadacaktı. Ama biraz daha erken tattılar. Şimdi arkadaşlar Devin Haney'nin bu maçla ilgili açıklaması var. George Kambosos Jr.'ın bu maçla ilgili açıklaması var. Özellikle de Bob Arum'un bu maçla ilgili önemli bir açıklaması var. Ben size onları aktarayım. Sonrasında kaldığım yerden yorumlarıma devam edeyim. Devin Haney'nin açıklaması şu şekilde George Kambosos Jr. ile ilgili. İlk kavgamızdan önce olması gerektiği gibi şu anda sessiz. George Kambosos Jr. için şunu söylüyor Devin Haney. Şu anda diyor sessiz diyor George Kambosos Jr. Biliyorsunuz sessizlik her zaman karşı rakibi ürpertir. Bu yüzden bu şekilde bir açıklama yapmış Devin Haney. Yine devam ediyor. Kendisine sağlıklı bir eğitim kampı diliyorum.
16 Ekim'de Melbourne'da aç ve kararlı bir Kambosos Junior bekliyorum diyor Devin Haney. Yani Devin Haney şunu biliyor. George Kambosos Junior'ın bu maça çok iyi hazırlanacağını, bu maç için elinden geleni ardına koymayacağını Devin Haney çok iyi biliyor. Zaten bu şekilde de bir açıklama yapıyor ve devam ediyor. Getireceği her türlü düzenlemeye hazır olacağım diyor. Yani getireceği her türlü örnek vereyim tekneye, her türlü stratejiye, her türlü plana ben diyor hazır olacağım diyor Devin Haney. Bu daha fazla Avustralyalı hayran kazanmak ve mirasıma katkıda bulunmak için harika bir fırsat diyor. Bu maçta diyor daha fazla diyor Avustralya'da fan kazanacağım ve daha çok para kazanacağım diyor Devin Haney. Bob Arum'un bu maçla ilgili açıklaması şu şekilde. Devin Haney özel bir dövüşçü diyor. Ama George Kambosos Junior asla göz ardı edemezsiniz diyor. Devin Haney tamam özel bir sporcu ama diyor Bob Arum, George Kambosos Junior'ı asla diyor göz ardı edemezsiniz. Çünkü diyor George Kambosos Junior tehlikeli bir boksör. Özellikle de en ateşli destekçileri tam güçle dışarıda olacakken diyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki George Kambosos Junior'ın destekçileri, taraftarları ringin etrafında olacak. Yani George Kambosos Junior'ı ateşleyecek diyor. Bunlar dünyanın en iyi iki hafif sikleti ve Melbourne'da bir başka unutulmaz olay olacak diyor. Diyor ki George Kambosos Junior'la Devin Haney dünyanın en iyi iki hafif sikleti diyor. Unutulmaz bir gece olacaktır diyor Bob Arum. Yine George Kambosos Junior'ın özellikle de Devin Haney'nin sessizliği ilgili yaptığı açıklamaya şu şekilde cevap veriyor George Kambosos Junior. 16 Ekim'i Rod Laver Arena'da sabırsızlıkla bekliyorum ve konuşmamı burada yapacağım ringin içinde diyor George Kambosos Junior. Yani şunu söylüyor. Bu maça çok iyi hazır geleceğim. Maç öncesinde konuşmuyorum. Maçtan sonra konuşacağım diyor. Yani boksun bir yüzünü daha George Kambosos Junior çok iyi anlamış. Bak öncesinde konuşmak zarar veriyor. Öncesinde çok konuştu. Bak ringde yenildi. Ama ne diyor? Ringde konuşacağım ve ringde konuşacağım diyor. Ringde boksumla konuşacağım. Sonrasında konuşacaksa konuşsun. Hiçbir zaman maç öncesinde konuşmak boksörler için iddialı konuşmak iyi değil. Sadece ringe girip işini yap. Sonrasında tabii ki istediğin şekilde konuş, maçı al ve sonra istediğin açıklamayı yap. İki boksöre de baktığımızda ikisi de kaliteli, ikisi de iyi mücadele ediyor. İkisi de boksu seviyor. Varını yoğunu ortaya koyan iki isim. Ama şu bir gerçek, Devin Haney bu maçı çok ciddiye alması gerekiyor. Aksi takdirde George Kambosos Junior Devin Haney'e bir sürpriz yaşatabilir. Bu yüzden bu maça ciddi hazırlanıp gelecektir Devin Haney. İnşallah da öyle olur. Yoksa ilk maç aldım ne de olsa George Kambosos Junior gibi ikinci maçı alırım edasıyla havasıyla gelirse burada şok bir yenilgi alabilir. Bu yüzden çok dikkatli olması gerekiyor Devin Haney'nin. George Kambosos Junior'ın ilk maç yenilgisinden sonra şunu çok iyi biliyorum. George Kambosos Junior kafa olarak şunu bir kez aklına yazdı. Ben çalışmadan kazanamıyorum. Ben maça konsantre olmadan maç kazanamıyorum. Her maçı ciddiye alması gerektiğini Devin Haney ile yaptığı maçta bir kez daha gördü. İkinci maçı bakın ciddiye alacaktır. İkinci maçta çok daha farklı George Kambosos Junior göreceğiz. Devin Haney bakalım elindeki kemerleri bu maçta koruyabilecek mi? Devin Haney için tehlikeli bir maç. Bakalım bu maç nasıl geçecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Unutmadan kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok boks fanına ulaşalım ve gittikçe de kanalımız büyüsün. Kendinize iyi bakın.